Şehzade ile Albastı. Bir zamanlar annesi padişah hanımı olan bir şehzade varmış. Şehzade annesine derin bir sevgi besler, onsuz hiçbir yere gitmezmiş. Padişah hanımı da oğlunu büyük bir sevgiyle korur, onun her dileğini yerine getirirmiş. Oğlu bir an bile yanından ayrılacak olsa yüreği sıkışır, onu asla bırakmak istemezmiş. Bir gün şehzade ava çıkmak için annesinden izin istemiş. Annesi başlangıçta tereddüt etmiş olsa da oğlunun ısrarlarına dayanamayıp izin vermiş. Şehzade annesinden aldığı izinle beraber dağ yamacındaki güzel manzaralı ormanlıklara doğru yola çıkmış. Orman büyüleyici bir güzelliğe sahipmiş. Yeşilin bin bir tonu ağaçlara hakim, kuşlar neşeli şarkılar söylüyor, hafif bir rüzgar yaprakların arasından fısıldıyormuş. Şehzade bu büyülü atmosferin tadını çıkararak dolaşırken bir anda karşısına dünya güzeli bir kız çıkmış. Şehzade gözlerine inanamayarak kıza baka kalmış. Kızın omuzlarına dökülen koyu altın rengi saçları rüzgarda dalgalanıyor, ince kalem kaşları, inci gibi parlayan dişleri dikkat çekiyormuş. Ama en çok dikkat çeken kızın derin denizleri andıran büyüleyici gözleriymiş. Kız zarif bir şekilde şehzadeye gülümsemiş ve gözlerinden adeta kıvılcımlar saçarak ona bakmış. Şehzade gözlerini ondan alamıyor, kalbi hızla çarpıyormuş. Kız şehzadeye bir bakışta onu kendine aşık etmeyi başarmış. Şehzade büyülenmiş gibi kızın peşine takılmış, ona yaklaşmaya çalışmış. Ne var ki bu güzel kızın gerçekte kim olduğunu bilmiyormuş. O aslında bir albastıymış. Albastı, eski Türk mitolojisinde lohusa kadınlara ve bebeklere musallat olduğu bilinen, insan ruhlarını çalan tehlikeli bir varlık olarak tanınırmış. Güzelliğiyle insanları cezbedip onları kendi karanlık dünyasına çekermiş. Şehzade de bu tehlikeli varlığın cazibesine kapılmış ve farkında olmadan büyük bir tehlikenin içine sürüklenmiş. Kız şehzadeye tatlı bir sesle "Beni takip et, seni hiç görmediğin diyarlara götüreceğim." demiş. Şehzade hiç düşünmeden onun peşine düşmüş. Ayakları adeta yere basmıyormuş. Sanki kızın büyüsü onu havada uçuruyormuş. Ormanın derinliklerine ilerledikçe etraf değişmeye başlamış. Ağaçlar daha sık, daha karanlık hale gelmiş, gökyüzü kaybolmuş, etrafını yoğun bir sis kaplamış. Bir anda güçlü bir rüzgar çıkmış, ormanı kaplayan sis kızın çevresinde dönmeye başlamış. Şehzade gözlerinin önünde kızın değiştiğini fark etmiş. Göz alıcı güzelliği bir anda solmuş, saçları cansızlaşmış, gözleri kararmış. Kız birden ürkütücü bir varlığa dönüşmüş. Böylece Albastı'nın gerçek yüzü ortaya çıkmış. Şehzade dehşet içinde geri çekilmiş. Tam o sırada arkasında tanıdık bir ses duymuş. "Oğlum, geri dön, bana gel." Bu annesinin sesiymiş. Annesi oğlunu korumak için o anda oraya gelmiş. "Sakın korkma, onun gözlerine bakma, geri dön ve bana gel." demiş. Şehzade annesinin uyarısını dinleyerek gözlerini kapatmış ve geriye doğru koşmaya başlamış. Albastı karanlık ormanın derinliklerine çekilip kaybolmuş ve bir daha geri dönememiş. Şehzade annesine kavuştuğunda gözlerinde yaşlar varmış. Annesi oğlunu sıkıca kucaklamış. "Seni kaybedeceğimden çok korktum." demiş. Şehzade ise "Anneciğim, sen olmasaydın hayatım sona erecekti. Beni kurtardığın için sana minnettarım." diye karşılık vermiş. Böylece şehzade annesiyle birlikte güvenli bir şekilde sarayına geri dönmüş. O günden sonra bir daha izinsiz hiçbir yere gitmemiş ve annesine her zaman minnettar kalmış. Fakat o güzel ormanlık alan artık Albastı Ormanı olarak anılır olmuş. Her ne kadar Albastı oradan uzaklaştırılmış olsa da
ormanın derinliklerinde hala onun fısıltılarının duyulduğuna inanılırmış. Şehzadeye gelince, hayat artık onun için normale dönmüş ve annesiyle mutlu bir hayat yaşamaya devam etmiş. Kötülükler uzaklaşmış, sevgi ve huzur onların hayatına geri dönmüş.